Hola, señor, buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta. Esta Concepción Sí, es Concepción. para comunidad Cachiquel, ¿no? Sí, Cachiquel. Pueblo Cachiquel. No, municipio Concepción. Ah, ok. Departamento de Solará. Ah, este departamento, Sí. ok, no pueblo. Ajá. Ah, ok, muchas Sí, gracias, muy bien. señor. Está bueno, gracias. Buen día. Esta idioma Cachiquel, ¿no? Sí. Ah, Ajá. ¿cómo es hola y Cachiquel? Otzawach. Otzavach. Ah. Gracias. Matioş. Matioş. Okay. Okay. Bye bye. Matioş, bye bye. Selamlar dostlar, nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayım. Konsepsiyon isminde bir kasabaya geldim. Abi görünce şeyi sormak istedim. Burası şehir olarak mı geçiyor yoksa köy kasaba olarak mı geçiyor? Köy değilmiş. Şehir de değil anladığım kadarıyla. Kasaba. 7000 nüfuslu Cachiquel halkının yaşadığı Konsepsiyon kasabasındayız dostlar. Abi de iyi ki gördüm çünkü buranın yerel dilini de merak ediyorum. Halkı da sizlere tanıtacağım. O yüzden bu dağ kasabasına geldim. Baksanıza. Şöyle dağın eteğine kurulmuş. Tam olarak etek de sayılmaz aslında. Dağın üzerine kurulmuş Cachiquel halkının yaşadığı bir kasabadayız. Konsepsiyon kasabasındayız. Hemen şeyi de öğrenmek istedim abi yakalamışken. Hani Cachiquel dili nasıl? Maltiyoş teşekkür ederim demek. Merhaba neydi ya? O biraz daha zor. Onu kameradan çek ederim tekrardan. İnsanlara onların dilinde konuşmak istiyorum. Başka bir şey daha soracaktım. Günaydın, bir de iyi günleri soracaktım. Onu unuttuk. Neyse. Evet, söylediğim gibi Mayaların 22 etnik kökeninden biri olan Cachiquel halkını tanımak için düştük yollara. Sololá bölgesindeki bu kasabaya geldik. Ama bak şurada bir ev var. Onun bahçesi. Ne ekmişler acaba? Mısırdır büyük ihtimalle ya. Bu insanlar çünkü mısır çok fazla tüketiyorlar. Doğal olarak da onu ekip yetiştiriyorlar. Hola, otzavach, señor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Bien. ¿Usted qué tal? Solo paseando. Paseando. Solo paseando. Alegre. Sí, alegre, me ha encantado. alegre todo. Vas a pasear, alegre. Ah, alegre. Dios, Ah, gracias, señor. Dios bendición. Alegre. Ah. Tranquilo. Sí, aquí muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí, muy tranquilo, señor. Ay, Muchas gracias. Que le vaya bien. Pues. Muchas gracias, señor. Feliz Buen cuidado, día. feliz cuidado. Feliz día. Amcama bak, sırtlamış odunları götürüyor. Kıyafeti ne güzel, baksanıza pantolonuna. Çizmelerini giymiş, ceketini üstüne giymiş. Güneş birazcık etkili çünkü. Ben ceket almadım, yani üstüme böyle ince bir şey almadım. Belki hata etmiş olabilirim. Güneş yakıyor birazcık. Dağdayız çünkü 2100 metredeyiz. Tarlada çalışıyorlar. Şurada bir grup var. Önümüzde bir grup var. Şu arkada bir tane amca tek başına çalışıyor. Bir de şurada bir grup var. Bu mısır tarlası ama diğerlerine bilmiyorum. Cachiquel halkı tarımla uğraşan bir halk. Genelde yiyecekleri kadar, kendi tüketecekleri kadar üretiyorlarmış. Ama fazla yeri olan, fazla tarlası olan insanlar fazla ekip satıp para da kazanıyormuş. Bunlar yeni ekmişler, belli daha yeni filizleniyor. Genelde ektikleri işte mısır, sebze, belirli bakliyatlar vesaire. Onları ekip geçimlerini sağlıyorlar. Kendileri de tüketiyorlar. Asıl kendileri tüketiyorlar dediğim gibi. Fazla varsa satıp paralarını kazanıyorlar. Baksanıza, burada da bir ev var, burada da bahçe var. Guatemala'daki en kalabalık 3. yerli halk Cachiquel'ler. Yaklaşık 1 milyon nüfusu var. Şöyle bir şey okudum, ilginç bir istatistik okudum. Bu yaklaşık 1 milyon nüfusun yarısı kendi ana dilini konuşuyormuş. Hola, buenos días. Ha bak, yeni ekiyorlar. Esta maíz? No maíz? No, es cebolla. Cebolla, ha. Okay, gracias. Taze soğana benzetiyordum da çok anlamadığım için sallamak istemedim. Doğru bilmişim lan. Çok utangaçlardı, fark ettiniz mi? Baksanıza, her yer yemyeşil. Tarla, bahçe. Hola, buenas. Bayağı taze soğan ekmişler o zaman her yere ya. İşte büyüyünce böyle olacak. Demek ki biliyormuşum. Oo, mis gibi koktu ha. Hola, buenos días. Ne diyordum? Ha, yarısı kendi ana dillerini konuşmuyormuş artık. O çok ilgincime gitti. Birkaç farklı kaynaktan okuduğum için paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Belki de biliyorlardır ama konuşmayı tercih etmiyorlardır.
Mesela serviste gelirken arkamdaki teyzeler konuşuyordu. Kakçikel dilini konuşuyordu. Hatta şoför abiye de sordum. Hani Kakçikel dili mi diye. Evet dedi. Ama video çekemedim ne yazık ki. Çünkü çok utangaçlar. Hakikaten çok utangaçlar. Özellikle kadınlar. Erkekler biraz daha böyle girişken. Çünkü ben erkeğim. Belki de o yüzdendir. Kadınlar biraz daha bana karşı utangaç duruyor. Guatemala'daki bütün yerliler öyle gerçi ya. Genel itibariyle utangaçlar. Kiçeler, Tuzluhiller, Kakçikeller. Hola, buenas. Kolay gelsin abi. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Nasıl oturmuş babasının önüne? Buenas tardes. Nasıl büyümüş bak bu soğanlar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Esta para cebolla? Cebolla. Todo cebolla. No maíz. No. Ah, maíz arriba. Ha. Buen día. Bak oradan su yolu açtı şimdi. Aşağı doğru öyle tak 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 sulama sistemi yapıyor. Orası da taze soğan. Orası da, burası da. Komple taze soğan bu çevre. Lan suya ne kadar yakına geldi. Şu yeşil gördüğümüz her yer taze soğan. Niye bu kadar çok taze soğan ekiyorlar acaba ya? Totonicapán bölgesinde hep mısırdı. Hep her yer. Ufak bir bahçesi mi var mesela? Mısır ekmiş. Büyük tarlası mı var? Mısır ekmiş. İnternette de soğan hiç geçmiyor daha. Gerçi sebze adı altında geçiyordur büyük ihtimalle de. Genelde mısır fasulye yazıyordu. Ah, teyzeler nasıl bakıyor? Ne düşünüyorlar acaba benim hakkımda? Kim manyak? Ne işi var burada? Elinde kamera niye geziyor diyorlardı büyük ihtimalle. Bak güzel yapmışlar oradaki sulama sistemini. Yani bilir kişi olarak hemen yorumumu yapayım. Heh bak burası mısır diyecektim de yo burası da taze soğan. Sadece sapsarı olmuş. Yo mısır ya bu mısır. Ne taze soğanı ya mısır. Bir an taze soğanın şeyleri zannettim. Yo taze soğana da benziyor. Mısıra da benziyor. Bence taze soğan. Hola, buenas tardes. Oh, burada böyle lastiklemişler. Kaç tane koyuyorlar? 2, 4, 6, 8, 10 tane. 10 tane taze soğanı lastikliyorlar. Hola, buenas tardes. Bak orada da lastikliyorlar ablalar, abiler. Geliyorum. Geliyorum. Köyün delisi gibi oradan oraya dolaşıyorum, yemin ediyorum. ¿Dónde es? Pase allá? Okey. Geçtim valla. Gerçi burası kuru, buraya basılır ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estamos en México. Oh, tak tak tak. Lastikliyorlar. 5 aldı. 10 aldı. ¿Esta para mercado? Sí, He. para el mercado. ¿También? ¿Cómo se llamas? Yo, Sí. Mariela. Mariela. Mi nombre es Burak. Mucho gusto. ¿Está tu familia? Sí. Ah. Mi familia. Hasta el bebé. Sahane. Ya honcuk sev. Ana! Ben onları çekiyorum, onlar beni çekiyor. Maltiyoş. Tu vois? Mira, te dejas un
¿Cuánto hora trabajo un día? 8 de la mañana para las 4 de la tarde. ¿Dinero está mucho o normal? Normal, ¿Cuánto cuesta más o menos para un día? 40. 40. ¿Tú trabajas todos días? O... Oh, todos días. Los días. Okay. Sí. Annesinin sırtında. Tipe bak. Tipe bak. Yerim seni. Fıstık. 6 aylıkmış. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor bunlar? He? Soğan mı lastikliyorlar? He? Soğan mı lastikliyorlar? Ay yerim seni. Esta Turco, no İngiliz. İngilizce mi konuşuyor diye şey yaptılar da kendi aralarında. Turquía. Sí. ¿Qué idioma hablan allá en Turquía? Turco. Yo hablo turco. No habla el inglés. Yo hablo inglés también porque universidad. Normalmente turco. Solo turco. Pero sí domina bien el español. ¿Yo? ¿Sí? No, más o menos. Más o Pero sí menos, no entiende. mucho. Sí, yo entiendo. Yo entiendo más. Ah, bueno. Yo hablo cachiquel. De verdad. Ay, a ver. Sí, Maltioş. Está, gracias. Hola. Utsawach. Otsavach. Ah. Buenos días. Sakar. Sakar. Ajá. Sakar. Sakar. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Shkakih. Shkakih. Shkaki. Esto. Shkaki. Sí. Ah, esto es difícil. Hay palabras que sí son difíciles. Sí, es muy difícil. Aquí realmente todos los que estamos trabajando aquí Ajá. no tenemos un nivel académico. Económico de nuestros padres, no tuvieron la posibilidad. No posible universidad, de que- school. exactamente. Ok, Entonces, solo a trabajo. nosotros nos enseñaron prácticamente a trabajar, Ah, a ganar ok. dinero, a sostener la familia. En eso estamos. Entiendo. Sí. So, ¿cuántos años tu trabajo? Empezamos desde los 10 años. 10 años. 10 años. 10 años después. a- Ok. Hasta la edad que estamos hoy en día. Ah, Sí, toda familia. todo es la familia, toda la familia. Hola. Çok tatlı bir aileydi ya. Çok sıcakkanlılardı. Kadınlar birazcık utangaçtı ama sağ olsunlar video çekmeme izin verdiler. Sorun yapmadılar. Ve bir şeyler de söylediler, anlattılar yani. İnsanlar güler yüzlü, sıcakkanlı, hakikaten öyleler. İşte bazen kameraya karşı lütfen çekme diyebiliyorlar doğal olarak. Çok doğal karşılıyorum. Gönül ister ki herkes kameraya karşı sıcakkanlı olsun ki ben de sizlere kültürleri birebir tam böyle gösterip anlatabileyim ama her zaman da mümkün olmuyor tabii ki. Saygı duyuyorum insanların kararına. Manzara çok güzel yalnız ya. Yağmur da geliyor gibi. Kara bulutlar yaklaşıyor köye. Burada da başka bir grup çalışıyor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Kişniş kokusu alıyorum. Bir de soğan. Ana, orada kuş mu var ya? Kırmızı bir şey gördüm dallarının arasında, yaprağın arasında. Yok. La çocukmuş. Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? Sizi kuş zannettim gençler. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yerim lan sizi, tiplere bak. Kırmızı bir şey. Aha, orada da var bir tane. Hatta 2 tane. Kırmızıyı görünce kuş zannettim valla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? He? Ciao. Bye. Keratalara bak ya. Buralarda rengarenk kuşlar var. O yüzden sürekli bakıyorum ağaçlara. Acaba ilginç bir kuş görebilir miyim? Farklı renkte, rengarenk. Gözüm ağaçlarda sürekli. Böyle aşağı doğru devam ediyor. Ben inmeyeceğim tabii, çıkması zor olacak yeri. Aşağıda da tarlalar var, yani farklı bir şey yok. Alabildiğine yeşillik, yemyeşil tarlaların olduğu bir yerdeyiz. Burada da toplu ulaşım tuktukla sağlanıyor. Onlar için daha rahat. Kakçikel halkı bu arada tarımla uğraşan, topraktan
beslenen bir halk olduğu gibi, yani ana geçim kaynakları olduğu gibi aynı zamanda eskiden çok savaşçı bir halkmış. Kendi bölgelerini hep kendileri koruyorlarmış. Burada Maya kökeninden saydığım o halklar aslında ayrı ayrı bölgelerde böyle ufak yerleşim yerleri olan, kendilerini yöneten halklarmış zamanında. İşte barış yapıyorlarmış, savaş yapıyorlarmış vesaire derken günümüze böyle asimile olmuş durumda gelmişler. Kakçikeller savaşçı halk demiştim. Onunla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. İspanyollar buraya geldiklerinde Kakçikellerin yaşadığı yeri fethetmeye çalışıyorlar. Başaramıyorlar. Daha sonrasında Kiçe halkı. O dönem Kiçelerle Kakçikeller düşmanmış. Kiçe halkı yardım ediyor İspanyollara. Kakçikelleri o şekilde fethediyorlar. Böyle de bir anekdot okudum birkaç tane yerde. Islat bizi reis. Islat, susadım. Susadım çeşmeye. Bu tarz çok fazla bakkal var. Orta Amerika'da da, Güney Amerika'da da böyle demirler var. Siz istediğinizi söylüyorsunuz, onlar size veriyor. Bu yine demirlerin arası açık. Bazıları bayağı dar böyle. Oradan nasıl bir şey geçirecek ya da kapalı bir alan, şöyle bir tane boşluk var, oradan veriyor size. İlginç bakkallar var. Tienda diye geçiyor burada. Bakkallar, ufak marketler. Bir şey almak isterseniz Tienda'ya gidiyorsunuz. Bak mesela burası Tienda Lopik. Ne güzel ya bunun rengi. Burada da bir tane berber var. Burada ustura işareti koymuş. Ha, burada makas var. Bir de şu renk. Şu parçalı parçalı kırmızı mavi rengi görürseniz anda orası berber. Ustura Necdet'in berber dükkanı. Helikopter gidiyor. Kasaba rengarenk. Vallahi şu olayı bizim ülkede bir yapsak gözümüz gönlümüz açılır ya. Artık devlet teşvik mi olur, belediye mi teşvik verir bilmiyorum ama önce tabii insanların bir ekonomik durumunun düzelmesi gerekiyor. Daha sonrasından ufak ufak her şeyi yoluna koyarız. Bak tabela yerine böyle yazmış, ne güzel ya, boyamış yani. Mis gibi ya, tabela yok. Bembeyaz bir kilise yapmışlar. Üstünde 2 tane aslan figürü var. Kral tacı giydirmişler bir de. Mimarisi güzel duruyor. Şöyle bir içine bakalım. Kakçikeller İspanyollar geldikten sonra doğal olarak asimile olmuşlar. Çünkü hani zorlanmışlardır. Hepimiz tahmin edebiliyoruz. Kendi geleneklerini saklayan insanlar var mı? Onunla ilgili bir bilgi bulamadım. Ama bir ilginç bilgiye rastladım. Bu insanlar hayatın sonsuz olduğuna inanıyorlarmış. Aklıma direkt reenkarne geldi. Acaba yeniden dirilmeye mi inanıyorlar diye bir düşündüm. Birazcık araştırdım. Onunla ilgili bir bilgi bulamadım. Ama şöyle bir bilgi buldum onu araştırırken. Bu insanlar, Kakçikeller, Ay'a oldukça fazla önem veriyorlarmış. Ayın her formuna bambaşka ritüeller gerçekleştiriyorlarmış. Bu ritüellerle Ay'ı onurlandırıyorlarmış. Yani böyle bir inançları var. Bugünlerde devam ediyor mu bu inanç maalesef bilmiyorum. Ya daha çok Katolik dinine mensuplardır diye düşünüyorum şu an. Katolik mezhebine daha doğrusu. Ama illaki yaşlılar vesaire ya da köklerine daha sıkı bağlı olanlar muhakkak eski gelenekleri de devam ettiriyorlardır diye düşünüyorum. İlginç bir bilgi daha okudum. Bu insanlar ölülerini her yıl anıyorlar doğal olarak, yani hepimiz anıyoruz. Ama birazcık farklı bir anma yöntemleri var. Ölüler için yemekler yapıyorlar her yıl. Ve bu yemekleri herkese dağıtıyorlar. 2 Kasım günü mezarlıkları kötü ruhların basacağını düşünüyorlar. Yani mezarlıklara kötü ruhlar. Hola buenas.
mezarlıklara kötü ruhlar dadanıyormuş. O yüzden bu insanlar 2 Kasım günü mezarlıklara gidip çeşitli enstrümanlarla sesler çıkarıyorlarmış, müzikler yapıyorlarmış. Bunun da kötü ruhları kovalayacağını düşünüyorlar. İşte ölü insana yemekler, sebzeler, meyveler ikram ediyorlarmış. Böyle bir gelenekleri de varmış. Büyük ihtimalle günümüzde de sürdürüyorlardır diye düşünüyorum bu geleneği. Bak şu amcanın kıyafetini göstermek istiyorum sizlere. Dur yanaşayım amcaya da. Bak pantolonu görüyor musunuz? Kakçikel erkekleri genelde bu tarz pantolon giyiyorlar. Hola señor. Üzerinde mesela gömlek var amcanın. Bu tarz pantolon ve gömlek giyiyorlar. Señor, esta tradicional kakçikel ropa. Sí, cachiquel, ropa. Tradisyonel. Ajá. Bu tarz bak dostlar. Amcayı yakalamışken göstermek istedim. ¿Cómo se llamas? Víctor, Victor. Burak. Huracán. Burak. Huracán. Burak. Mucho gusto. Está bonito. Sí. Bonito iglesia. Sí, bonito. Me- 400 años. 400 años. sí. Uf. Sí. 400 años. ¿Tu padre? Sí, Acá? yo soy el guardián. Ah, de tu esta guardián. iglesia, Sí, guardián. Ajá. Muy bonito. Sí. Mucho gusto señor. Igualmente. Muchas gracias. Aynen. Şimdi aşağıda insana sıcakkanlı davranınca biraz daha rahat olabiliyorum video çekerken. Ama 2 kişi kovalasaydı beni bu amcanın peşinden gidip böyle soramazdım. İşte videoların samimi olup olmasını aslında bir yerde belirleyen. Ben yine aynı benim ama karşı taraf biraz böyle git kardeşim çekince ister istemez böyle bir çekince oluyor. Neyse. Amcanın kıyafetini gördünüz. Erkeklerin giydiği geleneksel kıyafet odur. Hatta Solola'ya gitmiştik hatırlıyorsunuz. Orada gezerken de insanları göstermiştim. Orada da amcalar aynı şekilde giyiliyorlardı. Çünkü kakçikeller orada da yaşıyor. Burası ama ufak kasaba diye geldim. Yerel yerleri görmeyi daha çok seviyorum. Göstermeyi de daha çok seviyorum. Solora da yerel, turistik bir yer değil ama biraz daha büyük bir şehir orası. Yani 70.000 civarı olması lazım. Buranın 10 katı. Kadınlar da nasıl giyiniyor onu da söyleyeyim. Aslında Kiçe ve Tuzukillerden çok farklı giyinmiyorlar. Hani Guatemala videolarını takip edenler kadınların nasıl giydiğini az çok hatırlayacaklardır. Yani etekler, işlemeler, belde kuşak. Mesela amcanın belinde de böyle bir battaniye gibi bir şey vardı. Büyük ihtimalle kalın kuşak. O tarz yani tamamen renkli, bol işlemeli, boncuklu. Bu tarz böyle aslında Maya kültürünü de bir yerde anlatan işlemelermiş onlar. Ama ben anlamlarını bilmiyorum maalesef. Böyle bir geleneksel kıyafet kültürleri var ve bunu devam ettiriyorlar. Benim şahsen çok takdir ettiğim, çok da sevdiğim bir durum bu. Yani insanların geleneksel kıyafetlerini giymesi, bundan çekinmemesi, utanmaması ki Guatemala'da, Bolivya'da, mesela Peru'da yani bu tarz kıyafetler, geleneksel kıyafetler insanların ırkçılığa uğradığıyla ilgili çok fazla şey okudum. İnsanlarla konuştuğumda da bana anlatıyorlardı. Ona rağmen bu kültürü sürdürmeleri takdire şayan. Ki Guatemala'da eskiden çok ciddi bir ırkçılık varmış yerlilere karşı. İç savaş olmuş, yerliler hayatını kaybetmiş. Yerlilere karşı çok fazla ırkçılık yapılmış. Bak bize kızcağızın giydiği kıyafet. Ola! Tamamen geleneksel bir kıyafet. Kızcağız da şaşırdı. Ama günümüzde şu an ırkçılıkla ilgili bir problemi yokmuş Guatemala'nın. Araştırdığım ve insanlarla konuştuğum kadarıyla. Gracias. Chile. Chile. Sí. Mucho picante? Normal. No mucho. No mucho. Okay. Gracias señora. Sololo'ya geldik. Karnımı doyurdum gelir gelmez. Aslında kasabada yemek yiyecektim ama geleneksel yemek yapan bir yer bulamadım. O yüzden dedim ki Sololo'ya döneyim orada yiyeyim. Zaten bir tane mi 2 tane mi ne şey vardı, böyle yemek satan restoran tarzı bir yer vardı. Onlar da tavuk ve patates satıyordu sadece. Gerçi burada da pilav yedim. Soslu patatesli tavuk yedim ama mükemmeldi yani. Hakikaten mükemmeldi tadı.
Güzelmiş bayağı mimari. Burada da Kakçıkel halkı yaşıyor. Onun yanında Kiçe ve Arçi halkları da yaşıyor. Zaten gezmiştik Mercado'yu. Buraları göstermiştim sizlere, hatırlıyorsunuzdur. Panahaçel'e giderken buradan aktarma yapıyorsunuz. O esnada göstermiştim. Pana'ya giden otobüsler de buradan kalkıyor. Buenas. Ara sokağa girdim ki sizlere göl manzarasını gösterebileyim. Birazcık puslu ama şu gördüğünüz yer Atitlan Gölü. Solola'dan çok rahat bir şekilde gözüküyor. Şimdi aşağı insem oradan dönüyor. Hiç manzara izleme noktası yok gibi. Aynen orada birinin bahçesi var. Oradan da bakamayız. Neyse. Atitlan Gölü'nün çevresinde gezdiğim, oradaki kasabaları, halkları ziyaret ettiğim, Maşimon dinini anlattığım videolar var. O videoları izlemenizi tavsiye ederim. Kanalıma girip birçok video izleyebilirsiniz. Yani Orta Asya, İran, Güney Amerika, Lübnan alayı var yani. Gezdiğim her yeri böyle aşağıdan bakabilirsiniz. Yani sıradan hangisini istiyorsanız. Bazen şimdi mesaj geliyor. Abi Orta Asya'yı gezsene diyor. Ben zaten halihazırda gezdim Orta Asya'yı. Bir sürü de video var kanalda. Onlara da bakıp izleyebilirsiniz. Ne yapıyorsun lan? Aşağı katta kıyafet, aha abi soyunmuş. Kıyafet satıyorlar. Burası sebze meyve. Ondan sonra böyle ufak bakkalların olduğu. Kıyafet de varmış burada. Ama aşağıda şey satmıyorlar. Meyve sebze yiyecek satmıyorlar. Gitmeden bir pazara gireyim dedim tekrardan. Çünkü geçen geldiğimde birazcık geçti. Pazarı toplamaya başlamışlardı. Şu an biraz daha erken saat. O yüzden belki canlıdır diye girdim. Güzel bir pazar yakaladık. Şu chicken masara var ya, buraya gelirken bir tanesine bindim yolda. Acele ettirdi çocuk. Arka taraftan çantamı koymak istedi. Yukarı koymak istemedi. Ben de koydum çantayı. Tam böyle adım attım. Buradan destek aldım. Binerken bam diye şurada demir var iç kısımda. Oraya kafayı bir koymuşum. O kadar hızlı vurdum ki ama. Şurası inanılmaz acıyor. Böyle çizgi filmlerde bir şeyi böyle vururlar kahramanın kafasına ya da bir yere çarpar da böyle şişer ya, yumurta gibi şişer ya, aynı öyle şişti. Şu an burası var ya acayip şiş ve dokunamıyorum, inanılmaz bir ağrı yapıyor. Yani lan durduk yere bir de kafayı otobüse vurduk. Neyse ya 2 gram aklım vardı. Hava açık arkası. 2 gram aklım vardı, o da gidecek. Neyse yani burada çok fazla gösterecek bir şey yok. Ana amacım sizlere Kakçıkelleri anlatmaktı. O da Konsepsiyon kasabasında mümkün oldu bana. Çok güzel yer seçmişim ama hakikaten güzel yer seçmişim. Şanslıydık. Hem yerel yaşamı gördük, insanlarla konuştuk. Yerel yaşamları göstermeye devam ediyorum. Elimden geldiğince yerel hayatları göstermek istiyorum sizlere. Halkları anlatmaya çalışıyorum. Bir de dağlar. Dağları da çok seviyorum zaten, biliyorsunuz. Fırsat oldukça zaten trekking'e, kampa, dağlara gidiyorum. Gitmeye de devam edeceğim. Benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ben şimdi bir otobüse atlayacağım ve hostelime gideceğim. Pana'da kalıyorum çünkü burası pahalı. Bir sonraki videoda nereye gideceğim bilmiyorum. Bir planımı bir şey yapmam lazım, tasarlamam lazım da bu bölgede en ucuz Pana'da kalabiliyorsunuz. O yüzden ben de Pana'yı tercih ettim. Evet, bu videoluk benden bu kadar. Adios amigos diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.